Kıymetli dostlar, herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün 22 Haziran 2025. Norveç'in Levanger ilçesine bağlı bir dağdayız. Bugün ilk defa buraya geldim. Sizler de benimle beraber ilk defa böyle bir tura katılacaksınız. Arkadaşlarım ileride yola başladılar. Ben de sizlerle beraber yolculuğa başladım. Evet, burada dağları gezeceğiz. Ondan sonra küçük böyle çaplı akarsuları göreceğiz. Evet, bu su normalde akıp devam ediyor. Şordal Nehri'ne karışıyor. Evet, bu dağın ismini de şimdi size söyleyeceğim. Etrafta çok sayıda böyle hitta dediğimiz yazlıklar var. İnsanlar var. Yazlıklara gelen, tura gelen. Bugünkü grubumuzda çok sayıda Ukraynalı arkadaş var. Bir tane Türkiye'li olarak ben varım. Bir tane Bangladeşli var. Grup liderimiz, geziyi düzenleyen ise Mr. Röhr, Norveç'te. Hemen şu arkada önde gördüğünüz. Evet kıymetli dostlar, Mr. Röhr'ün söylediğine göre bu civarda eskiden bol miktarda demir çıkarılıyormuş. Hatirkisk? Ja, snakker hatirkisk? Du snakker tyrkisk. Ja, jeg forteller om du som du forteller meg. Ja. Bu civarda bol miktarda demir çıkarılıyormuş. O demir Roma İmparatorluğu döneminde, Bizanslar döneminde buradan gemilerle taşınmış. Mr. Röhr onu anlattı bize. Evet, Norveç'in birçok ya som citron kanske ya tusen tack. Som citron. Mr. Röhr, jeg har en gamle lærer. Ja. Vi mange ganger var på tur i Kirgisistan. Han også spiste mange gresser, trær, lærte meg også. Ja. Det er mye du kan spise i naturen. Det er fjell. Her blir det jo blåbær snart. Ganske snart så skal vi lage en tur med kano på På havet, eller? På havet? Okay. Evet kıymetli dostlar, şu ileride gördüğünüz dağlar Şordal'ın beri tarafındaki dağlar. Şordal'ın kuzeyindeki dağlar. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşlarımız önde, bir iki tanesi arkada. Ben de en arkada devam ediyorum. Bugün 2 kilometre civarında yürüyeceğiz demişlerdi. Bakalım ne kadar yürüyeceğiz bilmiyorum. Evet kıymetli dostlar, Norveç'in ormanlarında sizlerle beraber ben de tur atıyorum. Birçok bölgeye, tabii ki Norveç'te yeni olduğumuz için ilk defa geliyoruz. Zannedersem buralara benden önce gelen Türk olmamıştır. Hello. Evet. Daha önce bu bulunduğumuz arazinin yukarısında dağ vardı. Ben oraya gidemedim. O gün biz adalara gittiğimiz için şimdi bu sefer aşağıdaki arazilere dolaşıyoruz. Arkadaşlarımız bu şekilde devam ediyorlar. Evet.
Ben de peşlerinden devam ediyorum. Bakalım neleri göreceğiz. Sizlerle beraber ben de ilk defa görmüş olacağım. Evet. Yolculuk devam ediyor. Evet kıymetli dostlar, birazdan daha geniş olarak göreceğizdir tabi de. Şu anki bulunduğumuz arazi böyle. Birazdan daha yukarı çıkacağız. Burada yukarıda böyle şeyler var. Dağ var asıl. Ne kadar çıkacağız bilmiyorum tabi. Ama sonuç itibariyle bulunduğumuz alan oldukça geniş. Biraz düzlük, biraz böyle yürüme parkurları olan, biraz da elbette ki dağın yamacı. Norveç'te herhalde hiç gidilmeyen, insanların ulaşmadığı alan kalmamıştır diye düşünüyorum. Normalde hani bir şey aramak için gitme anlamında da değil, aynı zamanda bu şekilde gezmek için. Nerede bir yerleşim alanı varsa Norveç için orada mutlaka bir gezinti alanı oluyor. İster göl olsun, ister dağ olsun, ister orman olsun mutlaka gezinti alanları oluyor. Norveç kanunlarına göre eğer bir şehirde hemen 15 dakika uzaklıkta yürüme yolu yoksa oraya mutlaka bir şey yapıyorlarmış yani. Yürüme yolu yapıyorlarmış. Herkesin böyle bir istekte bulunma hakkı varmış. Hermansnasa. Og Hermansnasa der. Hı hı. Og så har du Kjølhaugan inni der. Det er Sverige. Bu şeyler yer. Ha. Ja. Og der har du Kliningen. Kliningen, ja. Şu ortada gördüğünüz alan artık İsveç'e aitmiş kıymetli dostlar. Çünkü biz ya burada yine büyük bir tane dağ var böyle. İsimlerini söyledi tabi ama hatırlayamadık. Evet, bulunduğumuz arazi bu şekilde. Burada gördüğünüz bitkiler, ondan sonra burada gördüğünüz bitkilerin hepsi de normalde biraz daha geçtiği zaman, böyle bir ay falan geçtiği zaman, bir ay, 1,5 ay orman meyveleriyle dolacak. Böğürtlen, ahududu, daha başka böyle isimlerini bilemediğim. Norveç bu anlamda gerçekten çok zengin. Şuralar hep orman meyvesi olacak. Bu alanlar. Evet, onun içinde yine orman meyvesi toplamaya has taraklı bir adetleri var. Böyle tek tek uğraşmıyorlar. Tararcasına o meyveleri topluyorlar. Evet, şimdi tırmanışımız devam ediyor. Ben de en arkada yolculuğuma devam ettiriyorum. Kıymetli dostlar, yolculuğumuz devam ediyor. Bakın böyle önümüzde taşlar var. Buranın özelliği taşların yüzeye çok yakın olması. Dolayısıyla hemen ağaçlar kolayca devrilebiliyor. Bakın burada yine taşlar yüzeyde. Çok büyük böyle kaya kütleleri var burada. Onun için bazı yerlere böyle yürümek kolay olsun diye bakın yola tahta koymuşlar. Direkt olarak taşın üzerine gidiyorsunuz yani. Şey var ama, ot var ama. Evet, buralar hep bakın böyle taş. Çok hafif bir otla kaplı, çok ince bir toprakla kaplı taş. Bakın ağaçların nasıl devrildiğini göstermek için güzel bir örnek. Böyle bakın. Ağaçların dalları şeye gitmiyor, bakın derine gidemiyor. Çünkü doğrudan taş bakın. Bu da böyle olmuş. Bakın tekrardan ağaç devrilmiş. Üzerinde yeniden bakın ağaçlar çıkmış. Hatta yeniden ot bitmiş. Çalılar bitmiş. Evet. Buranın özelliği bu şekilde. Evet. Buralar hep böyle taşla kaplı arazi. Bakın şehir merkezine uzak olsak bile bulunduğumuz alanın ne tür bitkileri olduğunu böyle göstermişler.
Evet, çayır alanlar da varmış. Ondan sonra normalde tabii ki ağaçlar zaten var. Çayırları ne yapıyorlar? Kıymetli dostlar, çayırları biçip Norveç'te büyükbaş hayvancılık yaygın. Onlara veriyorlar yem olarak. Evet, burada biraz zorlanacağız gibi. Evet, böyle yürümenin kolay olması için bakın yollara ağaç döşemişler. Evet, buralar tabii ki hemen günübirlik gezmek için uygun ama yine Hittalarda kalanların yaptığı gibi gelip kafayı dinlemek için ideal yerler. Norveçliler yalnız yaşamayı seviyorlar. Doğada tek başına durmayı seviyorlar. O Hittalarda elektrik olmuyor kıymetli dostlar. Elektrik, su ve benzeri böyle temel ihtiyaç maddeleri olmuyor. Böyle kuş sesleri arasında, su sesleri arasında icabında hafta sonlarını, tatillerini geçirebiliyorlar. Evet dostlar. Manzara böyle. Ben de burada en arkada devam ediyorum. Yukarıda böyle açıklık alan var. Büyük ihtimal oralara varacağızdır ama şimdilik ben kafileden ayrılmayayım. Yolculuğumuz devam etsin. Karşımızda gelenler de var aynı zamanda. Burada böyle bir geniş alana geldik. Daha da geniş alana gideceğiz büyük ihtimal. Bu geçen hafta gittikleri dağ bu arka tarafta kaldı. Bizim geldiğimiz taraf bu tarafta kaldı. Bu karşı taraf İsveç sınırı. Bu karşı taraf karlı olan yerler ise benim geldiğim Stjørdal şehri tarafı. Yolculuk aşağıya döndü. Şu anda ben burada gidiyorum ama kıymetli dostlar, burası normalde bataklık gibi. Bakın, yamaç olmasına rağmen, böyle otla kaplı olmasına rağmen burada gördüğünüz şekilde hemen direkt olarak bataklık. Hatta altında da hemen o kaya tabakası var. Evet, Norveç'in eğimli arazileri böyle bataklıksa düz arazilerini varın siz düşünün. Zaten bu ileride böyle göller görünüyordu. Böyle yarı bataklık göller görünüyordu. Belki de şimdi oralara doğru gideceğiz. Ben de sizinle beraber gidiyorum. Yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım önümüzde neler çıkacak. Evet, böyle geniş alanlardan geçerek, böyle tahta yollardan geçerek devam ediyoruz yolculuğumuza. Önümüzde bir tane ufak çocuk olduğu için mecburen yavaş gidiyoruz ama ana grup ilerledi gitti. Evet, burada su, taş, tahta hepsi birbirine katılıyor. Böyle. Evet, aynı zamanda yine karşımızda gelenler var. Balık avlayarak falan gelenleri var. Det var, vi fisket på fredagskvelden, og da var det så store. Ja, Det var vanskelig. det er vel litt vanskelig igjen. Ja, Evet, balık tutmaya gelmiş ama biraz zor oldu diyor. Evet. Burası böyle biraz daha çamurlu. Evet, Norveçliler için yağmur, çamur, kayalık olması, kış olması, çocuk olması çok fark etmiyor. Evde köpek olması çok fark etmiyor. Köpeklerini alıyorlar, çocuklarını alıyorlar. Hatta bisikletlerini bile alıyorlar icabında. Böyle uzun yolculuklara çıkıyorlar. Doğanın keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. Evet, oldukça zorlu bir parkur. Kıymetli dostlar, gördüğünüz gibi.
zannedersem bu yolculuk böyle daire çizerek gerçekleşiyor gibi. İnşallah geri buraya gelmeyeceğizdir diye düşünüyorum ama bilmiyorum. İleride yine böyle hittalar var. Yine ileride yarı bataklık gibi göller görünüyordu. Bakalım neler göreceğiz beraberce. Evet, bu arada yine böyle çan sesleri geliyor. Koyun ya da inekler vardır büyük ihtimal etrafta. Evet. Gelirken yolda görmüştük. Demek ki burada da var yani. Evet, şimdi burada biraz zorlu bir yere geldik. Geleceğimiz yerin ismini ben size en başta söyleyeceğim demiştim. İsmi burada. Rocknesvöllen. Rocknesvöllen diye geçiyor. Burası dediğimiz gibi Levenger'e bağlı bir tane kayalık arazi. Burada hittalar var. Çocuklar için de oynama alanları varmış. Büyük ihtimal böyle kışın geyikler falan girmesin diye yapmış olabilirler. Etrafı çevrili. Evet, bizim grubumuz bizden önce gelmişti. Şimdi onlar etrafı kolaçan ediyorlar. Biz daha yenice menzile gelmiş olduk. Hani priyedet. Evet, bu da Ukraynalı yol arkadaşımızdı. Evet. Sulardan, derelerden geçerek geldik buraya. Evet, Norveçli çocuklar su az da olsa yüzüyorlar, böyle gölet yapmışlar, yüzüyorlar burada. Ondan sonra buralar böyle. Kıymetli dostlar. Burada yine geldiğimiz tarafın tabelası. Evet, dediğim gibi Norveçliler için yağmur olmuş, çamur olmuş, rüzgar olmuş, fırtına olmuş fark etmiyor. Çocuklarıyla beraber geliyorlar. Yazın yaza göre, kışın kışa göre giyimlerini giyip geliyorlar. Dolayısıyla herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Bakın. Evet, burayı kapatmamız gerekiyor. Evet, burada da böyle danalar var, buzağlar var. Çocuklar var. Dediğimiz gibi burası dağın ortasında bir piknik alanı, hitta. Kıymetli dostlar, şimdi bulunduğum araziyi size göstermek istiyorum. Biz şu arkamızda görünen yerden geldik. Burada arkamızda kalan kısım İsveç sınırı. Burası güneye doğru gidiyor. Bu arkamızda kalan kısım Stjørdal tarafı. Evet, burası bizim bulunduğumuz buradaki hitta. Evet, böyle devam ediyoruz. Bakın, çok güzel bir geniş arazi. Ondan sonra biz bu arkamızda kalan alandan geldik. Size böyle bir 365 derece diyelim göstermiş oldum. Kıymetli dostlar, Rocknesvöllen bölgesindeki diyelim artık gezimiz burada bitiyor yavaş yavaş. Şimdi geri dönüşe geçtik. Geldiğimiz yoldan tekrardan arabaların olduğu alana geçeceğiz. Evet, gezi liderimiz Mr. Röhr. Evet ya, arkamızda danaları da bıraktık. Gazları bıraktık. Güzel bir hatırayla buradan ayrılıyoruz. Yavaş yavaş. Evet, bugün Norveç'e has olmayan güzel, sıcak, güneşli bir hava var. Gerçekten herhalde bu zamana kadarki 3 seneden içerisindeki en güzel havalardan birisi oldu. Böyle bir havada yolculuğumuza başladık. Geri dönüş yolculuğumuza başladık.
İnşallah yavaş yavaş eğlene gideriz. Manzara böyle. Evet, çocuklar yüzüyorlar, büyükler geziyorlar. Ondan sonra doğanın içerisinde bir yolculuğumuz başladı. Geri dönüş yolculuğumuz. Evet kıymetli dostlar, gezimizin başladığı yer burasıydı. Tekrardan buraya geldik. Biraz yamaçlardan geçtik, biraz böyle küçük vadilerden geçtik. Ondan sonra en sonunda dağların arkasındaki alanda bir araya geldik. Yaklaşık olarak şurada bir yerdeydik. Biraz yorucu oldu ama yine de güzel oldu. Elbette ki dağa çıkan yorulacak. Şimdilik videom burada sona eriyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videomu desteklemeyi unutmazsanız sevinirim. Norveç'ten selamlar.